Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle 50 beden pantolon kesiyoruz. Kumaşımız şifon. Kumaşımızın üst kısmında eğriliklerini alalım. Ve yine ön kısımda 2 santim kumaş kenarını çıkaracak şekilde kumaşımızın kenarını çizelim. Aşağı kadar bu çizgiyi uzatalım. Kumaşımızdaki eğrilikleri alalım. Basen ölçümüz 130, bel ölçümüz 104. Diz genişliğimiz toplam 60. Paça genişliğimiz toplam 58. Boy 94 santim. Basenimizin 4'te 1 olan ölçüyü 130 bölü 4, 32,5. Şuradan çizdiğimiz çizgiden 32,5 santimi yukarıdan aşağı alırken 4 santim kemer genişliği veriyorum. 28,5. 28,5'u yukarıdan şuradaki çizgiden aşağıya doğru almam gerekiyor. Yani kemer payımı 60 oluyorum. 1 santimde dikiş payı veriyorum. 29,5. Bu çizgiden aşağıya doğru 29,5'u işaretliyorum. 29,5. Mezurumu kaldırmadan 94 santim boyu alıyorum. Burada 1 santim dikiş payı vermiştim. 94. 95 santime işaretimi alıyorum. 95. Şimdi diz ölçümüzü nasıl bulacağız? Diz ölçümüzü bulurken şuradaki çizgiden yukarı 4 santim mezuru yukarı çıkartmam gerekiyor. 4 santim. 1 santim dikiş payı verelim. 3 santim. 3 santim mezurumu yukarı çıkarttım. Aşağıya doğru 94 bölü 2 47 artı 6 53 santim. 53 santimi kemer dahil bulmamız gerekiyor. Kemeri neden mezuru yukarı çıkarttım? Kemeri yukarıdan tam kemerin bulunduğu noktadan aşağı doğru alabilmek için. 53 santime işaretimi aldım. Yani tam boyu ölçüsünü kemer dahil 2'ye bölüyoruz. 6 ekliyoruz. Çıkan sayı bizim dizimizin ölçüsü. Diz boyu ölçümüz. Bu noktalardan karşıya doğru dik açılarımızı çizelim. Kumaşımız şifon olduğu için biraz dikkatli çizmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde çizerken buradaki gömleğimin düz tarafını şuradaki çizdiğim çizgiye yerleştirerek düz ipini alıyorum. Yine karşıya doğru bir dik açı çizdim. Aynı dik açıyı paçada da yapıyorum. Şimdi basen ölçümüzün 4'te 1'i basen genişliğimiz 32,5'tu. Şifon olduğu için biraz bol dökümlü olmasını istiyorum. 32,5, 3 santim daha verdim. 35,5 santim çizdim. Ve buradan karşıya 5 santim A için çıktım. 5 santim A için çizdim. Buradaki neydi? Bolluğuyla beraber 35,5. 35,5'u buradaki çizgiden buraya doğru alıyorum. Bu bizim ön temel hattımız. Burayı yukarı doğru çiziyorum. Buradan yukarı ne kadar çıkmıştık? 7,5 santim. Yine 7 santim yukarı çıktım. Bu da ön ağ çıkışımız. Bu riganızın uç kısmı az gelebilir 7 santimlik açıya. Buradaki cetvelimizi de kullanabiliriz. Elimizle de çizebiliriz. Önemli olan şuradaki çizginin buradaki hattın karşıya doğru açılımı 3-3,5 santim. 3,5 santim mesafeden geçirerek çiziyorum. Gördüğünüz gibi A çizgimi oluşturdum. Şimdi belden aşağı buradaki çizgiden aşağıya ön göbek düşüşü 3 santim veriyorum. 3 santim verdim. Bu 3 santim düşmüş olduğum noktayla beli sıfırlayarak çiziyorum. Beldeki çizgimiz burası. Önceki çizdiğimiz düz çizgi hattının üzerine önde düşmüş olduğumuz 3 santimlik çizgiyle birleştiriyorum. Belimizi de düşürdükten sonra diz genişliğimizi verelim.
diz genişliğimizi vermeden önce burada çıkmış 5 santimle birlikte 40,5'u 2'ye böldüğümüz zaman 20,2,5. 20,2,5'a işaretimi alıyorum. Aynı ölçüyü dizde ve paçada, belde de aynı şekilde yandaki çizgimden içeri doğru, ortaya doğru 20,2,5 milim olarak işaretliyorum. Paçada da aynı şekilde 20,25 olarak çizdim. Bu çizgiyi yukarı doğru uzatıyorum. Burası bizim ütü yapacak olursak aynı zamanda ütü hattımız olacak. Ütü yapmazsanız düz ip çizgisi. En önemli çizgi burası arkadaşlar. Bu çizginin önemi, kalıba çıkartmış olsaydık şayet bu çizgi referans alarak çizecektik. Kumaşımızın kenarından buradaki çizgiyi kalıpta ölçerek aynı gelmesini sağlayacaktık. Şimdi bu tarafın her tarafı aynı. Düz ipini, terazisini almış olduk. Diz genişliğimizi alalım. Toplam 60 santim, yarısı 30 santim. Ütü hattından sağına ve soluna 15'er santim işaretimi alıyorum. Paça genişliğimiz toplam 59, yarısı 29, 14,5 hattından sağa ve sola dağıttım. Şimdi buradaki çizgileri dize kadar olan yeri rigamızın düz kısmıyla yukarı doğru çıkıyoruz. Yine paçadan dize kadar düz cetvelimle çıkıyorum. Bundan sonraki kısmı, A kısmını yay cetvelimle alıyorum. Yay cetvelimin bu kısmını, geniş olan kısmını diz tarafına koyuyorum. Çünkü kasma yapmaması için düzgün bir cetvelle almış olsaydık kasma yapabilirdi. Bakın şu şekilde aldığım zaman burada keskin bir hat oluyor. Bunu şu şekilde de alabilirsiniz. Cetvelinizin burasına yerleştirerek şu şekilde de alabilirsiniz. Diz çizgimizi de oluşturdum. Fermuar parçası verelim. Ön fermuarını parçalı patlet değil, tüm patlet çalışacağım arkadaşlar. 3 santim düşmüş olduğum noktadan aşağıya doğru 18 santim, 19 santime işaretimi alıyorum. Fermuar boyu aldım. Ana çizgimizden karşıya doğru 4 santim fermuar genişliği veriyorum. Fermuar patlet parçasının genişliğini 4 santim verdim. Bu noktayı çiziyorum. Yukarı doğru çiziyorum. Belimizin ölçüsü 104. Yarısı 52, 26. 4 ile 1 26. 26'yı alırken öndeki çizgiden yana doğru 26'yı bulacağız. Ancak pens çalışacağım. 3 santim. 26, 3 daha 29. 1 santim de dikiş payı 30. Çünkü burada patlet kendisi şu şekilde katlanmış olacağı için patletin tam önünden tuttum. 30 santime işaretimi aldım. Bu 30 santimlik noktayla basen çizgisini birleştiriyorum. Yay cetvelimin sırt kısmıyla. Diz çıtımızı atalım. Basen çıtımızı da atalım. Şimdi öne pens demiştim. Pensi çalışırken beli ikiye böleceğiz. Ütü hattından sağa doğru. Ütü hattımızın sağına doğru 3 santim işaretimi aldım. Pensimi bu noktaya çalışıyorum. Pens boyum 9 santim. Sağına ve soluna 1,5 santim katlıyorum.
Burayı keserken düz geçmiyorum. Katladıktan sonra burayı katladıktan sonra kesiyorum. Yan taraftan öne doğru geldiğinizde fermuarın bu kısmına doğru geldim. Dümdüz gitmiyorum. Çünkü fermuar patleti katlandığı zaman kasma yapar. Burada da makasımı yukarı doğru döndürerek yarım santim kadar, 1 santim kadar yukarı çıkıyorum. 4 santim içine attım. Katlandığında bu şekilde fazla gelmesi lazım. Burayı şimdi kesip atabiliriz. Ben 1 santim almıştım. Yarım santim yeterli gelecek. 0,5 santim kadar daha attım. 0,5 santim kadar daha attım. Şimdi bu şekilde katlandığı zaman ön kasma yapmaması lazım. Yani aşağıya düşmemesi lazım. Bunu uzun pantolon değil de bermuda olarak da düşünebilirsiniz. Bermuda olarak düşündüğünüzde diz genişliğinizi ne kadar istiyorsanız o kadar alacaksınız. Buradaki işlemi aynı yapacaksınız. Buradaki işlemi de aynı yapacaksınız. Belden dilediğiniz boyda alarak isterseniz diz üstü, isterseniz diz altı, hatta yukarı çekerek şort da yapabilirsiniz. Aynı buradaki işlemi yaparak yukarı çekerek şort olarak da kesebilirsiniz. Dilediğiniz boyda, şu boyda kesebilirsiniz. Diz noktasından aşağıya doğru inerek de bermuda şeklinde yapabilirsiniz. Kumaşımızı iğneledim. Ön bedeni arka bedenin üzerine yerleştirirken yandan 4 santim pay bırakarak yukarıdan da bel kısmından 6 santim pay bırakarak yerleştirdim. Şifon türü kumaşlarda çok dikkatli yerleştirmemiz lazım. Aksi takdirde dönme yapabilir. Önde 5 santim çıkmıştık. Arka için 7,5-8 santim arka ağ çıkışı verin. Yanlardan 3 santim pay verdim. Şifon olduğu için temiz dikiş çalışacağım. 1,5 santim dikiş payı düşündüm. Arka ağı çizerken cetvelimin kavisi kısmını dize yerleştirirken keskin bir hat almadan yerleştirdim. Bunlara dikkat edelim. Yanda da yine 3'er santim yukarı kadar devam ettirdim ölçülerimi. Şimdi arka beli nasıl alacağız? Belimizin 1/4 26 idi. 3 santim arka pensi için pay verelim. 26, 3 daha 29. 1 santim buraya dikiş payı 30. 1 santim buraya dikiş payı 31. 31 santim. Ancak arka ortaya daha fazla dikiş payı vermek isterseniz 1 santim değil 2 de verebilirsiniz. 3 santim de verebilirsiniz. Arka ortayı ileride açarım derseniz. Çiziyorum. 31 santimi nereden alacağım? Belden. Ön beli alırken önce önden yana doğru ölçtük. Basen kavisini verdik. Arka beli de alırken yandan tutacağız. Yandan işaretliyoruz. Yandan işaretledik. Nereye kadar geliyor bel ölçümüz? 31 santim. 31 santimin bulunduğu noktayı yukarı doğru uzattım. Bu noktadan yukarı doğru 6 santim işaretledim. Tam da kumaşın kenarı 6 santim geldi arkadaşlar. Düşmüş olduğum noktadan yukarı doğru 6 santim uzattım. Yay cetvelimin ters kısmıyla alıyorum. Neden? Çünkü birazdan burada pens payı alacağım için pensimi aldıktan sonra yeniden düzenleyeceğim. Arka beli de bu şekilde çizdim. Ön beden hattımızın bulunduğu noktadan geçecek şekilde arka ağ noktasını birleştirdim. Burada 1,5 santim dikiş payı vermiştim. Dilersen şu ağın orta kısmından başlayarak bele doğru 2 santim daha verebilirim. Arka ağın düşüşünü nasıl ayarlayacağız? Ön ağ ile diz arasını ölçüyorum. 23 santim. 23 santimi tam bu karşısında dik açısının bulunduğu noktadan 23 santimi burada buluyorum. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru 1 santim düşmüş durumda. Yine bu kısmı alırken düz cetvelimin kavisi kısmını yerleştirdim. Aşağıya doğru alıyorum. Bu kısmını kavisle alıyorum. Çünkü diz kısımlarında keskin hatla geçirmememiz lazım. Daha sonra bakın dizden sonra 4 santim kadar aşağıya doğru kavisli geçtim. Daha sonra cetvelimin düz kısmını paçaya doğru yerleştirdim. Düzgünce çizdim. Cetvelimin bu kısmını aşağıya doğru 5-6 santim inecek kadar kavisli çizdim. Daha sonra cetvelimin düz kısmını buraya yerleştirerek paçaya kadar düz çizdim. Burada da aynı şekilde
Cetvelimin düz kısmıyla çiziyorum. Paçaya kadar. Buraya geçerken bakın cetvelimin bu tarafını koydum. Yerleştiriyorum. Basen kısmına kadar. Basen kısmında 3 santim çıkmıştık. Bu noktayla birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi buradan sonra 2 santim daha pay verdim bele. İleride belki açılır diye. İkiye bölüyorum. ...31 santim. 1 santim burada dikiş payı var. 1,5 santim. 29,5 santim. Şu şekilde ölçtüğüm zaman 31. 15,5 santime işaretimi alıyorum. Tam ortaya 15,5 santime işaretimi alıyorum. Daha sonra kenarlarına birer buçuk santim daha çıt atıyorum. Pens boyum. Pens boyumuz 11 santim. Ön 9 santimdi. 11 santim arka pens çalışıyorum. Bu noktaya kadar pensimi katlayıp daha sonra belimi düzgün bir şekilde kesiyorum. Arka bedenimiz tamam. Şimdi astarını alacağız. Yine astarını da güzelce alabilmek için her yerini düzgünce iğneleyelim. Daha sonra astarını alalım. Astarını da aynı şekilde alacağız. Çünkü astarı esnek astardan, likralı astardan kullanacağım astarını. Likralı astar olacağı için kumaşın birebir aynısını alacağım. Kumaş şifon, içi de Beatrice astar, esnemeyen astar olmuş olsaydı arkadaşlar ne yapacaktık o zaman? Yanlardan yarım santim genişlemesi gerekiyordu. Yarım santim. Ya da tek taraftan 1 santim genişletmeniz yeterliydi. Likralı astar kullanacağım için kumaşımın aynısını alıyorum. Astarımı yerleştirdim. Patlet kısmını alırken burayı katlıyorum. Burayı fermuar çalışacağım için patletimiz katlanacak. Astar da iç kısmında temizlenmiş olacak. Burayı sadece 1 santim kemerimiz düz kemer olmayacak. Baseni saran, basenden bele doğru beli kavrayan bir kemer olacağı için kemerimizi bu şekilde çıkarttım. Arka pensimi aldım. Ön pensimi de kapattım. Dikişlerimi 2 santim, 3 santim üst üste çünkü 1,5 santim dikiş payı vermiştim. Üst üste 3 santim yerleştirdikten sonra kemerime bakıyorum. Çıt yerinden ölçüyorum. 3 santim dikiş payı bıraktıktan sonra 1 santim dikiyormuş gibi bakalım. Santim eklemem gerekiyor. Bunu daha önce 48 bedenin kemeriydi bu. Bunu 50 bedene kullanacağım. Gördüğünüz gibi kemerimi de buradan alacağım. 4 adet. Arkasına yine dikiş payı vereceğim. Her 4 adedini de tel alayacağım. Şimdi cep alıyorum. 4 adet.
Dikiş payıyla beraber 16 santim. 16 santime bir çıt atıyorum. Basen şeklini verdim. Basen formunu verdim. Ben formunu da verdim. Cep ağzı kısmını 6 santim verelim. Yeterli. 6 santimlik bölüme de attım çıtımı. Bu kısmı keserken alttan 2 katı alacağım. Yine beraberinde 2 adet. 2 adet de cebin kendisi. 4 adet. 4 kat kesmiş oluyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Pantolonumuzun önünü kaldırıyorum. Şimdi elimi cebime yerleştirmiş gibi kesiyorum. İstediğiniz genişlikte kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2 adet cep torbası, 2 adedi cep karşılığı olarak cebime de kesmiş oldum. Cebimizi şu şekilde dikerek cep torbasını dikmiş olacağız. Ardından cep karşılığını yerleştireceğiz. Cebimizi tamamlamış olacağız. 2 adedini bu tarafa, 2 adedini de bu tarafa yerleştirirsem. Ancak yine kenarlarından geniş alacağım. Çünkü tel alamam gerekiyor. Tel aladıktan sonra kalıbımın aynı şeklinde koyup üzerine yerleştirip kalıbımı keseceğim. Bu tür şifon gibi kumaşlarda önce tel aladıktan sonra alsanız daha iyi olur. Ya da benim gibi bu şekilde kenarlarına 1 santim, 1,5 santim genişliğinde alarak. Hadi şimdi siz de benden sonra kendinize bir bermuda, pantolon veya benim gibi bir şifon pantolon kesebilirsiniz. Astarlı veya astarsız. Benim şifonum krep şifon olduğu için ince, içine astar kullandım. Sizler de dikişe dair zorlandığınız yerleri benimle paylaşın. Yorumlarınızı severek okuyorum. Dikim videosuna görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.